Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. 2 gündür video atamıyordum, bir ara vermiştik. Mikrofonum kırıldı, yani bozuldu, çalışmıyordu. Ben de yeni bir mikrofon sipariş ettim. O gelene kadar da ister istemez video çekememiş oldum. Bundan dolayı sizlerden özür dilerim. Şimdi videolarımıza hızlı şekilde başlayacağız. Özellikle bu teknik analiz eğitim serisinde hızlı şekilde bitireceğim artık, çok fazla uzamadan, ki temel analiz eğitim serisine geçelim. İçeriklerimiz çok hızlı şekilde gelmeye devam edecek. Sizden tekrar özür dilerim. Hemen videomuza başlayalım. Bugün 20 kata kadar prim yapma potansiyeli olan bir hisseyi inceleyeceğiz. Hem sektörel bazda bakacağız, hem finansal tablolarına bakacağız, hem hisse değerlendirme raporları var, bunları inceleyeceğiz. Hem de buradan kar dağıtım politikası, ortaklık yapılarını, temettü oranlarını ve finansal raporlarıyla faaliyet raporlarını okuyacağım. Şimdi isterseniz başlayalım. Öncelikle gelelim Çimsa hissemizi Financial Tablets üzerinden incelemesine bakalım. 2021 3. çeyrek bilançosu da geldi. 2021 ilk çeyrek bilançosu, özür diliyorum. En önemli özelliklerinden biri Çimsa için net karı zarardan kâra geçenler listesinde oluyor. Bu oldukça güzel bir şey bizim için. Çünkü neden? Zarardan kâra geçmesi iyi bir potansiyeli olabildiğini gösteriyor. FAVÖK marjını arttırdığını, esas faaliyet karını 5'e katladığını görüyoruz. Brüt karını arttırıyor, satışlarını arttırıyor, öz kaynaklarını arttırıyor. Evet, burada net borç ve finansal borçta bir miktar artış oluyor ama duran varlık azaltmıyor ve dönen varlıktan da bir miktar azalttığını görüyoruz. Bu noktada değerler iyi. Satışlarını gitgide arttırdığını, arada tabii ki yukarı aşağı hareketler olduğunu, FAVÖK marjını aynı şekilde arttırdığını ve 2020'nin 6. ayından itibaren artık çeyreklik net karını arttırmaya başladığını görüyoruz. Tabii ki patlama potansiyeli olmasındaki en önemli nedenlerden biri %35 bir fiili dolaşım oranının olması, yani düşük bir fiili dolaşım oranı var ve ödenmiş sermaye sadece 135 milyon. Çok düşük sayılmaz bu hızlı patlayacak listesine girebilmesi için ama çok da yüksek değil. PDD'si, firma değeri, FAVÖ ve FK oranlarının da oldukça iyi olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Marjlarına baktığımız zaman çeyreklik net kar marjının yükseldiğini görebiliyoruz. Kaldıraç oranını ciddi şekilde azaltıyor. %64'ten %58'e bir kaldıraç oranı düşürüyor. Bu arada cari oranını arttırıyor ve bunları yaparken öz sermaye karlılığını, bakın, 2020'nin 3. ayında eksi olan, 2020'nin 6. ayında %2, %8, %11 ve %11'den 2020'nin 12. ayıyla 2021'in 3. ayı arasında tam 2'ye katladığını görüyoruz. Yani öz sermaye karlılığını 2'ye katlayan bir şirketle karşı karşıyayız. Öz sermaye karlılığının artışının devam ettiği zaman ne kadar güzel seviyelere gelebileceğini daha önce test etmiştik, anlatmıştım. Ödenmiş sermayesi, fiili dolaşım oranı düşük ve öz sermaye karlılığı oldukça yüksek bir şirket. Bakalım peki sektörü nasıl? Hemen geldik, Çimsa'yı işaretledim. Öz sermaye karlılığına baktığım zaman %20 öz sermaye karlılığı görüyoruz. Yani sektörünün en yüksek öz sermaye karlılığına sahip şirketi. Burada bir de Nuh Çimento var %37 ile. Onun haricinde sektörünün en iyi öz sermaye karlılığı var. %20 öz sermaye karlılığına sadece 1.87 PDD'si var. %37 öz sermaye karlılığına 5 PDD'si olduğunu görüyoruz. Bu noktada sektörünün en iyi şirketi diyebiliriz rahatlıkla. PD FAVÖ'ne baktığımız zaman Nuh Çimento'nun %16 firma değeri FAVÖ'nün olduğunu, Çimsa'nın %8 firma değeri FAVÖ'nün olduğunu, piyasa değeri satışlarında yine Nuh Çimento'dan daha üstün olduğunu görüyoruz. Yani PDD'si, öz sermaye karları, firma değeri FAVÖ, piyasa değeri satışları bakımından baktığımızda sektörünün en iyi şirketi olduğunu görüyoruz Çimsa için. Bu oldukça güzel. Son teknik analizine geçeceğim. Teknik verilerini de inceleyeceğiz. Sadece bizim burada bakmamız gereken şey şu an için bir senede ne kadar prim yapmış ve destek noktalarında mı? Geçen seneden baktığım zaman Mayıs'tan itibaren 2-3 katına kadar prim yaptığını görüyoruz. Yani nerelerden? 8 liralardan 23-22 liralara kadar geldiğini görüyoruz. İşte bu noktada ne yapmamız gerek? Destek noktalarını takip etmemiz lazım. Zaten eğer indikatörlerle destek noktası takip etseydik kısa vadede %25 bile kazanma imkanımız bulunuyordu. Eğer teknik analiz eğitim serilerini izliyorsanız bunları bilebilirsiniz. Hemen hızlıca haberlerine bakalım. Hisse değerlendirmesini Halk Yatırım 21,5 TL'den 26,70 TL'ye eklemiş ve tut tavsiyesini sürdürmüş. Ziraat Yatırım 16,80'den fiyatını 25 TL'ye çekmiş ve o da tut olarak tavsiyesini sürdürmeye devam etmiş. Çimsa 2020'de yıllık net karını %1238 arttırdı haberini de bu noktada görebiliyoruz. Net karının yaklaşık %1232 oranında arttırdığını görebiliyoruz Çimsa için. Yine Çimsa için ilk çeyrekte 161 milyon TL net kar açıkladığını görüyoruz. İlk çeyrekte açıklıyor bu rakamı. 4 ile çarptığımız zaman gelecek 600 milyonluk bir net kar olduğunu, 600'den fazla 700 milyonluk bir net kar olduğunu, ödenmiş sermayenin 130 milyon olduğunu, yani ödenmiş sermayenin 5 katı 6 katı bir net kar açıkladığını görebiliyoruz. Buradaki verileri tekrar inceleyebilirsiniz. Gelelim biraz teknik analizini en sona bırakalım.
biraz faaliyet raporlarını inceleyelim. Ben buraya notlarımı aldım. Bu notlardan hızlı hızlı ilerleyeceğim şimdi. Öncelikle ortaklık yapısına baktığımızda en büyük ortağının Hacı Sabancı Holding olduğunu görebiliyoruz. Kar dağıtım politikasında ise karın %50'sini dağıtma kararında olduklarını görebiliyoruz bu noktada. Temettü oranlarına geldiğimiz zaman 2000'lerden hatta 97'den beri düzenli temettü dağıtan bir şirket, fakat 2019, 2020 ve 2021 yıllarında, yani son 3 senedir temettü dağıtmadığını görüyoruz. Temettü oranlarına baktığımız zaman şuradan itibaren bakalım, yani aşağıdan itibaren baktığımızda neredeyse 7-8 civarında seyrettiğini, ortalama olarak %7-8 civarında bir temettü dağıttığını görebiliyoruz. Burada %3 dağıtmış gibi görüyoruz ama dağıtma oranı %30 olduğu için, eğer bu yine %90'lara çıksaydı burada da %10 civarında bir temettü verimliliği olacaktı. Yani ciddi bir temettü şirketi adı altına da geçebilir. Eğer tekrar temettü dağıtmaya başlarsa bu Çimsa'yı çok iyi yerlere getirebilir. Temettü oranlarından mutlaka vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim, hemen ben buraya not aldığım yerlere geçiyorum ve oralardan incelemesine başlayacağız. Bağlı olduğu ortaklıklar grubun organizasyonu ve faaliyet konusuna baktığımız zaman KKTC'de Romanya'da, Almanya'da, İspanya'da, İngiltere'de, Rusya'da, İtalya'da, Türkiye'de ve Amerika'da iş yaptığını rahatlıkla görebiliyoruz ve şirketin etkin paylarında yüzde oranlarını bu taraftan rahatlıkla inceleyebiliriz. 26. sayfaya geçiyorum. Burayı tabi tekrar gelip siz detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Sadece benim baktıklarımla da bakmayın. Burada bir 66 sayfalık, burada da 23 sayfalık rapor var. Ben bunların hepsini sonuna kadar okuyup aralarından seçiyorum. Sizin bu noktada yapmanız gereken şey, bu raporları sonuna kadar okuyup içlerinden aklınızda kalacak önemli kısımların altını çizerek tekrar tekrar geçip bu raporları ciddi şekilde okumanızdır. Ben sizlere aklımda kalanları tekrar göstermeye çalışıyorum. Birlikte inceleme yapıyoruz. 26. sayfaya geldiğimiz zaman grubun ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding'in finansal ve güçlerini birleştirerek global beyaz çimento pazarında lider bir oyuncu olma ve buna ilişkin daha verimli bir güçlü yatırım hedefi doğrultusunda grubun yurt dışındaki beyaz çimento operasyonlarını Sabancı Holding ile ortaklaşa olarak yurt dışında kurulacak bir şirkete devrine karar verilmiştir. Yani yurt dışında beyaz çimento ile ilgili bir girişimleri olduğunu bu noktada anlayabiliyoruz. 28. sayfaya geldiğimizde cari döneme ilişkin önemli değişiklikler. Bunu yapan şirketler oluyor ve ben bu şirketleri açıkçası çok tebrik ediyorum. Yani Covid-19 olduğunu, salgının olduğunu, bunun işlerine zararlı olduğunu, ne gibi önlemler alacağının farkında biliyor ve bunları uygulayıp açıklıyor. Şimdi bakalım, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 faaliyetleri finansal durum olası etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek için gerekli aksiyonları grup yönetimi tarafından aldığını söylüyor. Bu esnada grup tarafından yatırım harcamaları, operasyonel giderler ve stokların artışının minimize edilmesi için aksiyonlar alınmış, likidite pozisyonu güçlendirmek adına nakit yönetimi stratejisi gözden geçirilmiştir. Yani biz Covid'in farkındayız. Buna göre işlemlerimizi yapıyoruz. Her şeyin farkındayız diyorlar. Bu yüzden bunları yapan şirketlerin de batma oranları, kötüye gitme oranları daha düşük oluyor. Diğer işletmedeki paylarına bakıyorlar. Öz kaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebelendirilmiş olan işte bu şirketlerin konularını aşağı indirmiş. İştiraklerinin hangi ülkede olduğunu ve faaliyet konularını söylüyor. Eksa Türkiye'de yatırım amaçlı gayrimenkul ve menkul kıymet yatırımı, CSS Hollanda'da çimento üretimi ve ticareti. 2020 ile 2021 arasında baktığımız zaman buradan 708 milyondan 766 milyona, işte varlıklarına geldiğimiz, grubun paylarına geldiğimiz zaman net varlıklarını buralardan artışlar olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda gelir kısmına geldiğimiz zaman gelirde de ciddi, net dönem karına bakın, ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. CSS'e geldiğimiz yine net varlıklarına bir artış olduğunu, net dönem karının 2020'de olmadığını ama 2021'de 21 milyonluk bir net dönem karı olduğunu görebiliyoruz. Diğer işletmelerdeki paylarına gelip baktığımız zaman Afyon Çimento'da, tabi burada grubun önemli seviyede kontrol gücü olmayan payları diyor ama Afyon Çimento'nun da %49'una sahip olduğunu görüyoruz. Yine buradaki toplam varlıklarını, duran varlıklarının toplam yükümlülüklerini inceleyebiliriz. Bir de aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Bu yeni mikrofonun sesi nasıl? İyi mi geliyor, kötü mü geliyor? Çünkü oldukça kaliteli bir şey almaya çalıştım. Alt tarafından sesini açabilirim eğer kısık geliyorsa. Açma kapama özellikleri, birçok özelliği var. Ses kalitesi, tokluğu nasıl geliyor? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Devam edelim. Burada net dönem karlarını arttırdığını, işletme faaliyetlerini hepsini rahatlıkla inceleme hakkına sahipsiniz. Burada ücretsiz şekilde paylaşılıyor. 33. sayfaya geldiğimiz zaman bölümlere göre raporlama kısmında. Bu çok önemli bir haber, bakın. Grubun yurt dışı satışlarının büyük bölümü farklı coğrafi bölgelere tek seferlik yapılan satışlardan oluşmakta ve satışların coğrafi bölgelere göre dağılımı yıllara göre tutarlılık göstermemektedir. Bu nedenle hasılat detaylı kısmında işte yurt dışı yurt içi olarak ayırıyoruz diyor. Burada iki noktaya dikkat çekmeliyiz. Birincisi, satışlar tek seferlik olunuyor ve düzenli bir yurt dışı satışının olmadığını söylüyor. İkincisi de şirket bunun farkında ve buna göre tedbirler alıyor. İşte bu iki noktada değerlendirmeli. Bu raporu kapatıyorum. Şimdi tekrar diğer raporumuza geçiş yapalım.
Yönetim kurulu ara dönem faaliyet raporu. Diğer finansal rapor, burada faaliyet raporunu inceliyoruz. 2'ye geldiğimiz zaman şimdi burada. İkinci sayfadan başlayalım. Notlarıma bakıyorum. Önemli olan ilk notumuz yönetim kurulu. Zaten ortaklık yapılarına bakmıştık. Yönetim kurulunda Tamer Saka, Hakan Timur, Burak Turgun Orhun, Neslihan Döngel Özlem, Fatma Dilek Yardım, Yetik Kadri Mert, Gökhan Eygül, Ali Çalışkan, Mehmet Nazmi Aktuman. Baktığımız zaman yönetimdeki soyadlarının hep farklı olduğunu, yani burayı bir ailenin değil de işini bilen profesyonellerin yönettiğini görebiliyoruz. Burada hepsinin tek tek özgeçmişleri de bulunuyor. Tamer Saka yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne tamamladığını görüyoruz. Başkan Vekil'in İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetim Master mezunu olduğunu görüyoruz. İşte aynı zamanda bir iki tane daha bakacağım hemen. Üyenin lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladığını görüyoruz. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduğunu görüyoruz. Avustralya Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduğunu, yani hep kariyerli. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olduktan sonra ABD'deki bir üniversitede finans alanında MBA derecesi aldığını görüyoruz. Yani gördüğümüz üzere çalışanların hep bu işinde uzman olan kişiler tarafından yapıldığını, liyakata göre seçildiğini biraz daha net görebiliyoruz. Bir aile yönetim şirketi şeklinde değiller. 9. sayfaya geldiğimiz zaman burada yine çok güzel bir bilgi var. 2021 yılında Ar-Ge kazanımları ve başarıları. Burada günümüz çimento sektöründe birçok alternatif yakıt bulunması, ham madde kullanımının arttırılması, plastik kullanımı gibi birçok konuda çalışmalar yaptıklarını söylüyorlar. İşte 6 tane başarılı projeleri olmuş 2020 yılı sonu itibariyle. 2021 için Ar-Ge inovasyon gelişmelerine dair kısa bilgiler aşağıda gösterilmiş. Bakın bu 2020 yılındaki inovasyon projeleriyle ilgili diyor. Alto, yüksek geçirimsizlik, dayanıklı basınç ve eğilime dayalı performans sahip ince kesitli beyaz beton diyor. Real diyor, kalsiyum alüminyum çimentosu içerisinde. İşte projenin temel amacına göre üretilir diyor. New World var. Mesela CEM1 tipi çimentolarda oranla düşük karbon salınımı, çevresel etkileri azaltılmış bir çimento geliştirme amaçlanmıştır diyor. Birçok burada projeler olduğunu görüyoruz. Örneğin Iceberg, Mayıs 2020 döneminde başlayan AB destekli Iceberg projesi kapsamında Çimsa çevresel etkileri azaltılmış çimento ve beton esaslı yapı ürünlerinin geliştirilmesinde ve optimizasyonunda sorumlu olacaktır gibi, buradan hepsini inceleyebiliriz. Eko hibrit çimentoyu birlikte kullandığını söylüyor. Bunların hepsini tek tek inceleme hakkına sahibiz ve mutlaka da ben incelemenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Şirketin 10.000. sayfada iştiraklerine ve bağlı menkul kıymetlerine baktığımız zaman birçok şirketin olduğunu, İspanya'da, Rusya'da, KKTC, Romanya, İtalya, Almanya, ABD'de, Hollanda, Türkiye'de ve bunların pay oranlarını da görebiliyoruz. Bunları inceleyip bu şirketleri ayrı olarak da tekrar incelemesini yapabiliriz. 12. sayfaya geldiğimizde burayı da dikkatli okumanızı tavsiye ederim. Video biraz uzun olacak ama ben de yine değineyim. En son teknik analiz verilerini de inceleyeceğiz, unutmayalım. Burada şirketin işte adli yaptırımların olup olmadığını, önemli bir dava olup olmadığını, mali durumunu etkileyecek nitelikte davaların olup olmadığını, ne kadar bağış yaptığını, dönem içerisindeki diğer önemli gelişmeleri neler olduğunu açıklıyor. Bunları da tekrar okumanızı ben tavsiye ederim. Burada likidite oranlarını gitgide seneler boyu arttırdığını, işte kısa vadeli yükümlülüklerini azalttığını, finansal yapısını güçlendirdiğini söylüyor. Şirketin öngörülen risklere karşı uygulanacak risk yönetimi politikasına geldiğimiz zaman işletmenin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanını orta kısa vadeli ihracat Türk lirası ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır diyor. Şirketin döviz bazlı kredilere doğacak kambiyo risklerini ihracat gelirleriyle doğal olarak bertaraf etmekte olup uygun finansal enstrümanlar ayrıca değerlendirilmektedir. Yani döviz riskimizin farkındayız ve ihracat yapıyoruz zaten diyorlar açıkça. Buranın tekrar okunabilir detaylı şekilde. Evet, sektördeki gelişmeler, sektörü etkileyen ana faktörleri burada inceleyebiliriz. Ülkemiz çimento üretiminde Avrupa'da lider. Küresel arenada ise ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Türkiye Çimento Birliği, evet, 22 örgüt bulunması lazım falan diyor. Türkiye çimento sektörü yurt içi sektörde yaklaşık %29 daralma yaşadı. 2019 yılından sonra 2020 yılında umutla başlamıştır. Ocak verileri düzelmiş işaret ederken devam eden 4 ayda iç pazarda tekrardan daralma yaşanmıştır diyor. Türk Çimento tarafından yayınlanan sektör verilerine göre 2020 yılında çimento üretiminde 2019 yılına oranla %26'lık bir artış yaşanmış ve yaklaşık 72 milyon ton olmuş diyor. İç satışlarda %22 artış yaşanarak yurt içi çimento talebi 55 milyona ulaşmıştır diyor. Türkiye çimento sektörünün yurt içi büyüme ile beraber 2020 yılında üretilen çimentonun yaklaşık %22,5'u ihracata konu olmuştur. Çimento ihracatı %46'lık artış gerçekleşerek 16 milyon ton çimento ihraç edilmiştir. Aynı dönemde klinker ihracatı %16 artışla toplam 13,5 milyon ton olarak kaydedilmiş. Böylece 2020 yılı Türkiye tarafından en fazla çimento ve klinker ihracatı gerçekleştirdiği yıl olmuştur diyor. Bu oldukça güzel. Sektör yaklaşık %23-25 yaşadı. 2020 yılından sonra 2021 yılına da artışla başlamıştır diyor. Bu oldukça güzel. Demek ki 2021 ilk çeyrek bilançosundan sonra diğer bilançolarda artarak devam edeceğini ve burayı okuduğumuzda ihracatın da arttığını görebiliyoruz.
21. sayfaya geçiş sağlıyorum. Burada da iştiraklerin neler yaptığını, ne zaman açıldığını, ne kadar büyük kısımlarının olduğunu görebiliyoruz. Örneğin İtalya'daki Cimsa'nın 9 Şubat 2010 tarihinde Medcon şirketinin çoğunluk hisselerini satın alarak Trieste limanında bulunan 4 adet 5000 tonluk siloya sahip terminalin çoğunluğunun %70'inin sahibi olduğunu Cimsa'nın söylüyor. Burada Cimsa'nın İspanya'daki, KKTC'deki, Romanya'daki, İtalya'daki, Rusya'daki, ABD'deki de iştiraklerini ve içindeki bilgilerini de ulaşabiliriz. Rahatlıkla görebiliriz. Bunları da okumamızı mutlaka tavsiye ederim. Son olarak personel sayısına baktığımızda 31 Mart 2021'de 1132 personelin olduğunu görüyoruz Cimsa için. Son olarak hızlıca bir teknik analizine baktığımız zaman Directional Movement Index'in bizlere aslında şu gün itibariyle, yani 27 Nisan itibariyle bir al sinyali verdiğini, para akışı indikatöründe 26 Nisan itibariyle artık, hatta 22-23 Nisanlardan sonra da al sinyaline geçtiğini görebiliyoruz. Kaufman'ın üzerinde olması şu an yukarı yönlü hareket edebileceğini söylüyor. Ama para akışının zirvelere doğru gelmesi mutlaka aşağı doğru bir süzülme yaşayabileceğini söylüyor. Aynı şey uzun vadeli yatırım düşünenler için aylıkta baktığımız zaman Directional Movement Index Haziran 2020'de ala geçmiş ve o günden beri şu an alda duruyor. O günden beri ne kadar kazandırmış dersek %200 kazandırmış Directional Movement'la. Fakat şu noktaya baktığımız zaman para akışının dip olduğu 2019 Haziran'dan itibaren baktığımızda da %300'e yakın bir kar marjı sağladığını görebiliyoruz rahatlıkla. Uzun vade için şu an hala Kaufman'ın üzerinde olması, Directional Movement'ın da al sinyalinde olması güzel. Fakat para akışı endeksinin biraz fazla para girdiğinden dolayı şişmesi belki bir düzeltme yapabileceği ihtimalini bizlere söylüyor. Burada mutlaka destek direnç noktalarını takip etmeliyiz. Bu hisseler 20 kat gidecek diye körü körüne saldırmayalım. Lütfen atıl paramızla yatırım yapmayı, kademeli alım satım yapmayı, portföy çeşitlendirmeyi, sepet mantığı yapmayı ve mutlaka alacağımız hissede destek direnç noktası takip etmeyi unutmayalım. Burada anlattığımız hiçbir bilginin yatırım tavsiyesi olmadığını ve bir eğitim kapsamında doğru hisse nasıl incelenir mentalitesini yaymaya çalıştığımızı mutlaka unutmayalım. Şu an verdiğim hisse, söylediğim hisseyi analiz etmek, detaylandırmak sizlere kalmıştır. Bu noktada mı alınır, bu noktada mı alınır? İşte bunlara teknik analiz karar verir. Teknik analiz eğitim serilerimizi izlerseniz destek direnç noktalarında ve ne zaman alım satım yapabileceğiniz konusunda oldukça iyi bir bilgiye sahip olacaksınız. Mutlaka kendi kişisel analizinizi yapmadan hisseleri satın almayın. Finans ve Borsa kanalını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup beğeni atarsanız da çok teşekkür ederim tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalı takip alıp bildirimleri açın çünkü eğitimler çok hızlı şekilde gelmeye devam edecek.